Gittikçe fakirleşiyor muyuz? Yoksa zenginleşiyor muyuz? Ya da normal stabil mi gidiyoruz? Fikrin nedir? Bizim kendimiz için mi soruyorsun bunu, ülke olarak? Genel ülke olarak. Zenginler gitgide zenginleşiyor, fakirler de gitgide fakirleşiyor. Açlık sınırının altındayız zaten. Hani asgari ücrete baktığın zaman. İkisinden birisini seçeceksem ve Türkiye'deki genele de uyarlayacaksam bunu, bence %50'sinden fazlası fakirleşiyor. Yani şimdi ben şöyle bir 10 yıl önceyle şu anki zamanı kıyasladım. Şimdi şöyle verilere denk geldim. 2016 yılında net asgari ücret 1300 liraymış. Şu anki net asgari ücret 28.075 lira. Yani yaklaşık 2016'dan 2026'ya 21.6 kat artmış. Gram altın da ortalama %130 lira arasında değişiyormuş. Evet, öyle bir şeydi. Yani 120 lira diyelim. Hı hı. Şu anki gram altın 6.765 lira. Kaç Şu kat an. oluyor? Yaklaşık 55.6 kat artmış 10 yılda. Fakirleşiyoruz. Şimdi altın açısından bakarsak fakirleşiyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Örneğin İstanbul'da 100 metrekare bir ev. Fiyatı 300 ile 400 bin arasında değişiyormuş. Kaç metrekare 100 dedi? metrekare bir ev. 2016 yılında. Ama yerine göre değişiyor. Sen şimdi hangi eve bakıyorsun? İstanbul Anadolu yakası diyelim. Tamam mı? Hani normal ortalama bir yerde 300 bin ile 400 bin arasında değişiyormuş ev fiyatları. Tamam, doğru. He. Satın alma fiyatı Olur. 300 bin ile Mantıklı. 400 bin arası. Şu an 100 metrekare ortalama bir fiyat 10 verirse milyon falandır. 7 ila 10 milyon arasında değişiyor. Doğru, evet. Bu da ortalama yine 21.8 kat asgari ücrete göre 21.8 kat artmış olmuş oluyor. Yani asgari ücret de 21 kat artıyor. Ev fiyatı da 21 kat artmış oluyor. Yani çok bir Yok. değişen yok. Bence bununla bunu kıyas yapamayız çünkü ev fiyatları uçtu. Ya bence asgari ücretle alakalı değil ya. Ama sonuçta asgari ücrete vurduğumuzda, taksite vurduğumuzda yaklaşık işte ikisi de 21 kat artmış. Tamam, neyse, Tamam. kabul edelim. Geliyoruz yine 100 metrekare kiralık bir eve geliyoruz. Burada da yaklaşık 1000 ila 3000 TL arasında değişen kira fiyatları var. Şu anda da yaklaşık 40 ila 50 bin TL arasında Evet. değişen fiyatlar var. Kaç kat? O da 21.1 kat artmış. Yani stabil mi Yani gidiyoruz? 21 kat artmış. Şimdi geliyoruz orta seviye bir sıfır araba alıyoruz diyelim. 2016'da alıyoruz bunu. 70 ile 90 bin TL arasında değişiyormuş. Şu an geliyoruz 1,5-2 milyon arasında sıfır ortalama kat bir araba. oluyor? Yine bakıyoruz 21-22 kat değişmiş. Şimdi bakıyoruz mesela örneğin Antalya'da veya da Muğla'da bir tatile gideceğiz. 2016'da 2000 2000 ile 4000 arasında değişen fiyatlar var. Şu an 50-60. 60-70 bin ile 100 bin arasında değişen fiyatlar var. Yine bakıyoruz 20-30 kat arası artmış. Fiyatlar hep 20-30 kat arasında gidiyor. Hatta şuna da baktım. Ya sen ama bir dakika ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ev içinde geçinmeye niye bakmıyorsun? Ona da baktım. Söylüyorum hemen fiyatı. Ya eskiden 4 asgari ücrete kaç poşet yiyecek alırdık evimize yani. Tamam, şimdi bak- Marketten çok güzel her şeyimizi alırdık. Tamam, şimdi şimdi hiçbir şey alamıyoruz. ama söylüyorum şimdi. Tamam, söyle hadi. 4 kişilik bir aile. Aylık temel gıda. Yaklaşık 1000 ile 1500 arasında değişiyormuş fiyatlar. Şu an ise 30 bin TL. İşte Tamam bir dakika. asgari ücreti geçti. 1300 lirayken asgari ücret. Yani 1000 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar varmış. Aylık temel gıdana harcadığın para. Şu an bakıyorsun 28.075 lira asgari ücret. 30 bin TL'ye bütün aylık. Hayır aşkım ya, ben bunlara katılmıyorum. Yok söylüyorum işte şeyler ortada. 30 bin TL aylık bütün ihtiyacını görebiliyorsun temel gıda olarak. He, Ve yine 21-22 kat artmış. Yani baktığımızda stabil gidiyoruz. stabil gidiyoruz. Sen Aslında buna inanıyor musun? yani yok, veriler ortada. Hayır ya, verilere göre bakma. Ya veriler ortada, sayılar, rakamlar ortada. Yani şimdi burada her şey stabil gitmiş. Belki bunun için linç yiyeceğim ama Hayır ya. Çekeceğim burada. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Ne oluyor lan? Hayırdır? Hayır arkadaşlar ya, Ama- ben kesinlikle fakirleştiğimizi düşünüyorum. Bu verileri de sen nereden buldun bilmiyorum. ay, tamam mı? genel veriler, ortalamalar alınmış. Yok, ben sadece şöyle gerçekten yani böyle bir geçim sıkıntısı çekiyormuş gibiyiz, evet. Yani insanların alım gücü düşmüş gibi herkes hissediyor. Öyle ama. Öyle diyorsun da şöyle bakıyorum. Herkesin kapısının önünde 2 tane araba var. Hayır, herkesin kapısının önünde Ya iki %80 tane araba. var. %80 var. %80 yok. Sen gör. Kafelere gidiyorsun, kafeler full. Ya kafelerde AVM'lerin- gençler var. AVM Ev geçindirmiyorlar. Çolukları çocukları yok. Gidiyorlar kazanıyorlar. Tamam mı? Babası zaten oturuyorlar, kirayı veriyor. Zaten yiyeceklerini falan alıyorlar, tamam mı? Arabada kiralayabilir. Sen dışarıda gördüğün arabaları milletin şahsi arabası mı zannediyorsun genel olarak? Gençler Yani genelde o- araba kiralayabiliyorlar. Şimdi Bir o baktığın dakika. arabalar kiralanacak Bir arabalar dakika. değil. O gördüğün arabaların sahiplerinin evinde kaç kişi var? Kaç nüfuslar? Bunlardan kaçı çalışıyor? O haneye ne kadar para giriyor? Bundan da haberin Ya yok. bundan ne İki ilgisi var tane olayın? araba. Vay canına. Ne diyor bu?
Çok alakası Bunların var. ilgisi yok ki. Ya bak biz 2 kişiyiz. Sen aldığın paraya Ay, bakacaksın. bak bir dakika. Harcadığın paraya bakacaksın. Bu Hiçbir şey. öncesinde de böyleydi ama. Hayır bak şimdi sana İnsan bir şey 1300 söyleyeceğim. 1300 TL asgari ücret alırken insan tek başına mı geçiniyordu? Hayır, Yine bak, ailesinden çalışanlar İnsanlar, vardı. bak hayır yanlış düşünüyorsun. İnsanlar şimdi sen babanı düşün, ben babamı düşünüyorum. Tamam, yani o yaştaki insanları düşünürsek eskiden çalıştıklarıyla ev de alabiliyormuşlar, araba da alabiliyormuşlar. 4 tane çocuğunu da okutabiliyormuşlar güzelce. Şimdi baktığında bir eve gelen bir gelirle, tamam mı? Sen ne ev alabilirsin, ne araba alabilirsin, ne o markette doğru düzgün Ama sen alışverişini şimdi bak, yapabilirsin. Sen Evet. şimdi 4 tane 30 çocuğunu sene da. öncesine gittin. Ama ben 10 yıllık kıyas yaptım. Ya yok aşkım ya. Hayır ben Ben öyle 10 düşünmem. yıllık, yani Hayır, 10 yıl hayır. önce neydik? 10 yıl sonra neydik? Sen 2016'da 300-400 bin liraya ev alanlar var, tanıyoruz. Değil mi? 300-400 bin TL'ye dubleks ev alanlar var. Ya kredi çekip almış, karı Tamam. koca çalışıyorlar, memurlar. Delirttiniz beni ya. Allah'a delirttiniz şurada beni. Gerçekten söylüyorum delirttiniz beni. Tebrik ederim. Şimdi iki memur alamaz bir ev. Niye alamazsın? Alamaz. Alıyorlar. Alamaz aşkım. Şu an patır patır herkes ev alıyor. Nasıl alıyor? 300-400 bin TL'ye 2016'da ev alan insanlar bugün 5-6 milyona ev alabiliyorlar. Yani yaklaşık asgari ücret, yani aldıkları maaşın kat oranına baktığında, evlerin artış oranına baktığında aynı. O zaman ne fark var? Tamam, stabilmiş. Ben oranlara baktığımda stabil gittiğimizi görüyorum ama insanlar gerçekten sıkıntı çekiyor, evet. Ama bence 10 sene önce insanlar daha rahat yaşıyordu. Ya belki ev alamıyordular ama daha rahat yaşıyordular. Ben öyle düşünüyorum. Ben de şöyle söylüyorum. Bence 10 yıl önceyle 10 yıl sonra da hiçbir değişiklik yok. Bunu linçleyin. Tabii zor geçinen insanlar vardır. İlla ki vardır. Her zaman, her dönemde vardı zaten. Ama şu an yine dışarı çıkın. Oraya buraya gidin. Bakın insanlar tıklım tıklım. Her yerde şu evinde yemek yiyen yok ya. Yani e-ticaret ülkemizde patlamış. Yani buradan bakmak lazım olaya bir de. Yani arabalara bakıyorsunuz. Yakıt kullanımına bakın. Uçak kullanımına bakın. Yani genel olarak bütün oranlara baktığımızda gerçekten insanlar harcıyor. Şöyle 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrası arasında hiçbir değişiklik yok. Hatta belki şu an daha fazla insanlar harcıyor. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Sen bunları söylerken, tamam mı, zaten zenginleri söylüyorsun. Bu zenginler o zaman da zengindiler, tamam mı, şimdi de zenginler. Senin çevrende 10 sene önce senin o zamanki şartlarında olup 10 sene sonra şu anki de aynı şartlarında olup insanlara baktığında seninle aynı şekilde gidiyorlar yani. Bizim kendi etrafımızdaki insanları, arkadaşlarımızı, kendi ortamımızı ben konuşuyorum. 10 yıl önce tatile gitmeyen adam şu an tatile gidiyor. Buna ne diyeceksin? Para koymuş bir kenara. 10 yıldır para mı İşte. biriktiriyordum? Neyse arkadaşlar, yani bence stabil gidiyoruz. Gizem Hanım'a göre stabil gitmiyormuşuz. Bence geriliyoruz. Geriye gidiyormuşuz. Evet, geriye gidiyoruz. Tabii bu Her şey çok pahalı. doğru olabilir. Bak çok şükür alabiliyoruz, tamam mı? Ama alamayan insanlar var. Yani Her zaman vardı ama her dönemde vardı. o zaman ileriye gitmiyoruz. Ben ileri gidiyoruz demiyorum. Tamam Ben ama stabil de gitmiyoruz. zenginleşmiyoruz. Yaşam kalitemiz artmıyor ama azalmıyor da. Ben azalıyor işte. Ortada sabit gidiyoruz bence. Sabit. Azalıyor, bak şöyle söyleyeceğim. Şimdi Avrupa'ya gittiğin zaman sen kazandığın asgari ücretle her şekilde çok güzel geçiniyorsun. Tatil paranı da kenara koyabiliyorsun. Almanya olsun bilmem ne olsun, tamam mı? Belki orada kiralar pahalıdır. Ama Türkiye'ye baktığında asgari ücretinden tatile gidemiyorsun. Üstüne geçen her sene tamam mı, her şey daha da zorlaşıyor. Bence senin söylediğin şey çok farklı. Verileri de kabul etmiyorum. Görünen köyde kılavuz istemez. Verilere tamam diyecek değiliz. Ben demiyorum. 10 yıl önceyle 10 yıl sonraya baktığımızda çok bir değişen yok kat olarak. Sadece gram altın fiyatı sadece değişmiş. Gerisinde bir değişiklik yok aslında. Yani sonuca baktığımızda insanlar yine ev alıyor. İnsanlar yine araba alıyor. Ve bunlar zenginler değil yani. Normal halk alıyor yani. İnsanlar evini de alıyor, arabasını da alıyor, ikincisini de alıyor, çocuğunu da okutuyor. Tamam, illaki sıkıntı çekiyorlar. Bu öncesinde de çekiliyordu, şimdi de çekiliyor. Yani baktığımızda herhangi bir değişiklik yok. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.